Evet arkadaşlar, merhaba tekrar. Arkadaşlar biliyorsunuz bitki doku kültürü çalışmalarında son nihai aşamaya gelene kadar toprak kullanmıyoruz. Fakat besi yeri içerisindeki besinlerin bitkiye homojen olarak ulaşmasını sağlamak için, aynı zamanda bitkinin gelişimi esnasında ona destek olup işte onu ayakta tutması için sert bir ortama da ihtiyacımız var. Yani kültür içerisinde toprağın vazifesini görecek bir ortama da ihtiyacımız var. Bu sebeple bu çalışmalarımızda hazırladığımız besi yerlerine e, ne yapıyoruz? İşte katılaştırıcılar, jelleştirici ajanlar kullanıyoruz. Yani biliyorsunuz besi yerlerimiz aslında sıvıdan oluşuyor. Ama bitkinin onun içerisinde sağlıklı gelişebilmesi ve ayakta durabilmesi için onu katılaştırmamız lazım. O yüzden işte jelleştirici ajan dediğimiz veya işte kıvam arttırıcı denilen malzemeler kullanılıyor. Bunlar organik olabiliyor, inorganik olabiliyor. Çok değişik alternatifleri var. Ama tabii alternatifler aslında en başta çok fazla yoktu. Yani biz de yine bu çalışmamızda işte bitki doku kültürü çalışmalarının tarihsel sürecine uygun olarak farklı jelleştirici ve kıvam arttırıcı malzemeler deneyeceğiz. Ve bu çalışmaların işte evimizde belki kolayca bulunabilecek çok değişik alternatiflerle, çok değişik alternatif malzemelerle yapılabildiğini göreceğiz. Arkadaşlar unutmamak lazım ki bitki doku kültürü çalışmalarına ilk başlayan bilim adamları hemen koşarak köşeye gidip köşedeki biyomalzeme satıcısından, işte biyoteknoloji malzemeleri satan bir firmadan ihtiyaçlarını temin edemiyorlardı. Ne yapıyorlardı? Ellerinde olan malzemeleri kullanıyorlardı. Mesela 1881 yılında işte bakteriyolojinin kurucusu sayılan Alman hekim Robert Koch ilk çalışmalarını yapmaya başladığı zaman jelatin kullandı. Yani hepimizin bildiği işte meşhur domuz derisinden elde edilen. Fakat elbette bilim aynı yerde saymıyor. Her zaman daha iyi, daha faydalı olana, daha çok verim verene yönelik bir arayış var. Dolayısıyla bu kıvam arttırıcı malzemeler de oldukça geliştiler. Çok daha şu anda çok daha iyi sonuçlar veren çok farklı alternatif jelleştirici ajanlara sahibiz. Şimdi bugünkü çalışmamızda arkadaşlar belki hepimizin mutfağında bulunan jelatinden başlayarak zaman içerisinde malzemelerin gelişmesine paralel olarak diğer jelleştirici ajanları da bakın şurada gördüğünüz gibi pek çok jelleştirici ajan var burada. Bunların hepsini bitki doku kültürü içerisinde kullanabiliyoruz. İşte bunları uygulayarak test edeceğiz arkadaşlar. Fakat biz amatör bir kanalız. Yüksek düzeyde bitki doku kültürü çalışmaları için kullanılan, üretilmiş yüksek kaliteli ve pahalı malzemelere erişimimiz kısıtlı. O yüzden biz de kanalımızın ruhuna uygun olarak ne yapacağız? Hepimizin kolayca bulabileceği veya temin edebileceği malzemelerden aslında çok daha yüksek kalitede, yani profesyonellerin çok daha yüksek kalitede kullandıkları bazı malzemelerin gıda kalitesindeki ucuz alternatiflerini kullanacağız. Ama yine sonuç alacağız, korkmayın. Şimdi bu çalışmamız şöyle bir süreç içerecek. Bu çalışmamızda ilk önce bir MS besi yeri hazırlayacağız. Bu MS besi yeri biliyorsunuz MS evrensel bir besi yeri arkadaşlar. Bu MS besi yerini ama farklı katılaştırıcılarla, bakın şurada görmüş olduğunuz pek çok farklı karışım, örnek ve malzeme var. Farklı katılaştırıcı ajanlarla test edeceğiz. Bu çalışmamız muhtemelen iki parça olacak, iki videodan oluşacak. İlk videomuzda bu medyaların hazırlanmasını yapacağız ki zaten bu oldukça uzun süren, yani meşakkatli bir iş. Daha sonra videomuzun ikinci aşamasında, ikinci parçasında bu hazırlamış olduğumuz kültürlere bitkilerin ekilmesini sağlayacağız ve periyot içerisinde bunların farklı işte bu katılaştırıcı ajanlar içerisinde nasıl geliştiklerini hep beraber inceleyeceğiz. Ama tabii ki arkadaşlar, biz bu çalışmalarımızı yapıp işte sizlere sunmaya çalışırken ne yapıyoruz açıkçası? Biraz da kendi zamanımızdan fedakarlık ediyoruz. Sizlerden de eğer bu konularla ilgiliyseniz kanalımıza abone olmanızı, bu videolarımızı dostlarınızla paylaşmanızı,
Beğeniyorsanız beğenmeniz, beğenmiyorsanız yani beğenmeyin tabii ki, zorla kimseye beğenin demiyoruz. Ama sonuç olarak görüşleriniz olumlu veya olumsuz kanalımıza yansıtmanızı bekliyoruz. Ki böylece biz de efendim kanalımız daha fazla insanın önüne çıkabilsin, daha fazla insana ulaşabilir. Evet, ne yapacağız? Her zamanki gibi. Hadi başlayalım. Evet, arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi burada farklı efendim katılaştırıcı, kıvam arttırıcı malzemeler var. Hepimiz tabi agar agar hepimiz biliyoruz. Spoiler oldu ama bu da tabi kullanacağız bunu da. Ama sırf agar agar kullanmayacağız. Pek çok farklı madde deneyeceğiz, malzeme deneyeceğiz. Neler var arkadaşlar? Bir kere ilk olarak az önce söylediğim gibi bu kıvam arttırıcıların tarihsel gelişimine yani bulunma tarihlerine uygun bir şekilde ilerleyeceğiz. İlk malzememiz jelatin arkadaşlar. Biliyorsunuz bu domuz derilerinden ve sığır derilerinden elde ediliyor. Efendim 1881 yılında işte Robert Koch ilk çalışmalarını, ilk kendi kültürlerini jelatin kullanarak katılaştırmıştı. Ama tabii çok da memnun kalmadı açıkçası. Çünkü hemen bir yıl sonra başka arayışlara başladılar. Çünkü neden? Çünkü arkadaşlar jelatin 37 derecede eriyor. Yani havalar biraz sıcak olsa kültürünüz efendim ne oluyor? Suya dönüşüyor. Artı jelatin aynı zamanda nötr değil arkadaşlar. Yani bakterilerin tüketebildiği bir şey. Bakteriler jelatini afiyetle götürüyorlar arkadaşlar. O yüzden Robert Koch da bundan memnun kalmadı. Hemen bir yıl sonra işte tabii yeni ajanlar gelişti. Ama ne yapsın adam? Elinde bu vardı, bunu kullandı. Eğer bir yıl daha bekleseydi çalışmaya başlamak için o zaman ikinci sıradaki agar agarı kullanabilirdi arkadaşlar. Ve hala da kullandığımız, en çok kullandığımız katılaştırıcı. Şunu söylemeyi unuttum. Tabii arkadaşlar gramlarını da söylemem lazım. Şimdi jelatin arkadaşlar, şimdi bugün tabii daha modern jelatinler var. Yani jelatin hala kalkmış değil bitki doku kültüründe, hala kullanılabiliyor ama tabii işte bakto jelatin falan gibi böyle enteresan jelatinler artık iyice demek ki saflaştırmışlar falan, bir şeyler yapmışlar. Onları kullanıyorlar. Onlardan, o jelatinlerden işte 30 gram kullanıyorlar arkadaşlar litrede, 1 litre için. Yani ama o son derece hassas jelatinler ki muhtemelen onların tabii efendim katılaşma oranları falan çok yüksektir. Bizim kullanacağımız jelatin biz %10 oranında kullanacağız arkadaşlar. Yani 1 litrede 100 gram jelatin kullanacağız. Ama burada tabii biz şimdi hazırlayacağımız medyaları 1 litre hazırlamayacağımız için sadece her bir kültür katılaştırıcıdan 100 mililitre medya hazırlayacağımız için biz bütün bunları 10'da 1 ölçekte kullanıyoruz. Yani bizim burada ne var şu anda? 10 gram jelatin var arkadaşlar. 100 mililitre medya için 10 gram jelatin kullanacağız. Evet. İkinci sırada ne dedik? Agar agar var dedik arkadaşlar. Agar agar jelatinin aksine daha stable bir yapısı var. Besi yeri içerisindeki organiklerle tepkimeye girmiyor ve 100 derecede eriyip 45 derecede katılaşıyor arkadaşlar. Ayrıca enzimler tarafından dahi parçalanamıyor arkadaşlar. Bırakın bakterileri, enzimler bile agar agar parçalayamıyor. Yani tamamen nötr. O yüzden bu agar agar arkadaşlar bitki doku kültürü çalışmalarında ne yapıyor? Esas olan yapıyor arkadaşlar. O yüzden 1882 yılında efendim keşfedildi. 1882'den bugüne kadar hala tahtını koyuyor arkadaşlar. Tabii şöyle bir dezavantajı da var. Eğer pH'i, medyanızın pH'i 4.5'ten düşükse o zaman da katılaşmıyor arkadaşlar. Yani jelleşmiyor, işte cıvık cıvık kalıyor. Yani eğer medya hazırladığınız zaman efendim kültürünüz jelleşmiyorsa iki tane ihtimal var. Birincisi medyanızın pH'i 4.5'tan düşüktür. İkincisi agar agar satan sizi fena kazıklamıştır arkadaşlar. Evet, şimdi aşağıda dursun bence. Agar agar gelince, agar agar arkadaşlar litrede genellikle 8 gram kullanılıyor. Eğer biraz yumuşak olmasını istiyorsanız da biraz agarın da kalitesiyle alakalı. Yani agar 1 gram düşüp 1 gram yükseltebilirsiniz. Yani litrede 7 gram
Hatta belki 6 gram yaparsanız semisolit, yani çok daha yumuşak bir agar elde edersiniz. Ama katı, sert, kırılgan bir agar istiyorsanız o zaman da işte bunun litredeki kullanım miktarını 9 grama hatta 10 grama çıkartabilirsiniz. Ama agarınız kaliteli değilse bazen zaten vitesi yükseltmeniz gerekebilir. Yani normalde 8 gram agar 1 litre medyayı sertleştirmek için, ideal oranda sertleştirmek için yeterli. Eğer o oranda siz 1 litrede 8 gram kullandığınız halde agarınız, medyanız ideal oranda sertleşmiyorsa agarınız çok kaliteli değildir. Evet arkadaşlar, agardan bahsetmişken efendim agarozdan bahsetmemek olmaz. Şimdi burada tarihsel sıralamanın biraz dışına çıkıp bir de agarozdan bahsedelim. Şimdi biliyorsunuz agar arkadaşlar, işte agar içerisindeki efendim jelleştirici aktif maddenin rafine edilmesiyle agaroz denen başka bir çok daha yüksek kalitede bir jelleştiricimiz var. Bakın o da burada. Ama boş gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü arkadaşlar bunu buraya koyduk yine bahsedelim diye ama bunlar çok pahalı arkadaşlar bunlar. O yüzden bizi aşıyor bunlar. Bunları kullanmıyoruz. Ama böyle bir şeyin efendim agarozun agardan farklı agarın efendim rafine edilmiş bir hali olduğunu bahsetmek istedim. O yüzden böyle buraya koymuş oldum bunu. Neyse bunu şimdi kenara alıp şeye devam edelim. Tarihsel sıralamaya devam edelim. Şimdi agardan sonra arkadaşlar 1950'nin sonlarında efendim bilim adamları boş durmuyorlar tabii. Bu ksantan gam, yani ksantan sakızı denilen bu jelleştiriciyi, bu kıvam arttırıcıyı buluyorlar. Bunu arkadaşlar basit şekerlerin işte Xanthomonas sampetris isimli bir bakteri yoluyla fermentasyonuyla elde ediyorlar. O yüzden ismi de oradan geliyor zaten. Ksantan gam. Bitki doku kültürü çalışmalarında agar-agara daha ucuz bir alternatif sağlandığı için tek başına veya genellikle agar-agar ile birlikte kullanılıyor arkadaşlar. Genellikle tek başına kullandığınız zaman 10 gram bölü litre, bakın burada da biz de 10 gram bölü litre hazırladık. Yani ama bunun içinde 1 gram var tabii çünkü biz 100 mililitre medyaya bunu kullanacağız. 10 gram bölü litre de kullanılıyor tek başına kullanıldığı zaman. Agarla birlikte kullanıldığı zaman da işte değişik oranlarda agarla karıştırılıyor arkadaşlar. Biz şimdi bugün hem tek başına hem agarla birlikte kullanacağız. O da hatta şurada hemen olması lazım. Evet, o da burada. Bakın burada agar artı ksantan gam var. Yani 1 gram agar efendim 10 gram 9 da olabilir tabi. Ben biraz garanti olsun istemişim. 1 gram agar 10 gram ksantan gam olacak şekilde hazırlamışım bunu. 1'e 9, 2'ye 8, 2'ye 9 o şekilde de kullanılabilir. Bunlar biraz da kişisel tecrübelerinizde efendim karar vereceğiniz bir şey. Bir sonraki arkadaşlar jelleştiricimiz, kıvam arttırıcımız Karagenan veyahut diğer bir ismiyle. Şimdi arkadaşlar bu 1977 yılında keşfediliyor. Bu bir tür deniz kadayıfı, yani deniz kadayıfı adı verilen bir yosun var. O yosundan elde edilen bir tür organik madde. Yüksek pH seviyelerinde dahi stabil kalabiliyor arkadaşlar. Yani çözülmeden stabil kalabilen bir jelleştirici, kıvam arttırıcı. Bitki doku kültürü çalışmalarında tek başına da kullanılabiliyor. Agar-agarla veya gellangamla birlikte, ki yine spoiler oldu. Efendim neden? Çünkü bir sonraki şeyimiz, aktif maddemiz gellangam. Onunla da beraber kullanılabiliyor. Biz bir çalışmamızda hem agar-agarla birlikte hem de efendim gellangamla birlikte kullanacağız. Genellikle %0,6 veya %1 oranında, yani 1 litrede 6 gram veya 10 gram, tabii kalitelileri, bizimkisi o kadar kaliteli değil ama göreceğiz bakalım ne kalitede kullanılıyor. Karagenan denen bir başka bir şey de var ama onunla ben henüz tanışmadım. Ama okuyorum. Onu da burada bahsetmiş olduk. Efendim, şimdi geldik 1978 yılına ve gellangam çıktı. Yani gellan sakızı çıktı. Mertlik bozuldu arkadaşlar. Çünkü şimdi gellan sakızı arkadaşlar bugün bitki doku kültürü çalışmalarında, sırf bitki doku kültürü çalışmalarında değil, diğer pek çok efendim işte bu tür besiye kullanılan çalışmalarda
neredeyse agarla beraber standart hale gelmiş bir katılaştırıcı. Çünkü çok berrak, efendim, çok böyle kaliteli, neredeyse cam kalitesinde bir şey oluşturuyor arkadaşlar. Efendim, medya oluşturuyor. O yüzden işte kontaminasyonu çok daha kolay tespit etmeniz, kültürün içerisini çok net görmeniz açısından çok iyi bir ortam sağlıyor. O yüzden genellikle tercih ediliyor. Fakat arkadaşlar ne yazık ki Gellengam da, yani Gellen sakızı da aynı agarozdaki sebeple elimizde gerçek böyle çok iyi kalitede bir Gellengam yok. Aslına bakacak olursanız doğru düzgün bir Gellengam Türkiye'de yok. Yani şeyin dışında tabii, bu biyoteknoloji firmalarında satılan yüksek kaliteli pahalı Gellengam dışında. Yani dışarıda işte gidip bütün bunları mesela gidip ne bileyim işte internetten bu katkı maddeleri satan yerlerden bulabiliyorsunuz ama Gellengam bulamıyorsunuz. Sanki Türkiye'de böyle bir ürün yok. O yüzden biz ne yapacağız arkadaşlar? Bakın bu elimdeki benim uyduruk Çin kopyası arkadaşlar. Zamanında ya bu Gellengam neymiş, dur bir de ben deneyeyim diye Türkiye'de bulamayınca Çin'den sipariş vermiştim. O da bu gelmişti. Tabii bu hayatımda gördüğüm en rezil katılaştırıcı arkadaşlar. Şimdi bunun efendim işte Gellrite diye başka bir ismi var. Ticari isimleri bunlar. Yani Gellengam'ın üreten firma kendi ürettiği ürüne mesela bir tanesi Gellrite demiş. İşte Pitagel diye bir şey üretmiş. Bu bizimkisi China arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz zaten. Yani, o yüzden zaten hiç kullanmıyorum. Elini duyuyor, kullanmıyorum bile. Ama buraya koymuş olduk. Yani neden? Gellengam'ın varlığından bahsetmek için. Evet. Şimdi gelelim, ne oldu? Atladık 2005 yılına. 2005 yılında arkadaşlar bu guargam denen yeni kıvam arttırıcı icat oluyor, keşfediliyor. Hemen besi doku kültürü çalışmalarında kendine yer buluyor. Besi yönü katılaştırmak için %2 ila %5 arası oranlarda kullanılabiliyor. Bugün biz orta yolu seçeceğiz ve %4 kullanacağız. Yani hatta %4 biraz altı, %3,5 olmuş. 35 gram bölü litre demişiz. Demek ki %3,5 yapmışız. %3,5 kullanacağız. Bir de arkadaşlar bu guargamın ikinci bir versiyonunda, hani belki 3,5 yetmezse de %5'lik versiyonunu hazırlamışız. Yani 50 gram bölü litre. 1 litrede 50 gram guargam kullanacak şekilde iki tane farklı alternatif hazırlamışız. Bunları da denemiş olacağız. Buraya kadar saydıklarımın hepsi arkadaşlar, yani nedir? Jelatin, agar-agar, işte agaroz. Agaroz da bir rafine ama işte Xantangam, karacanan, Gellengam ve guargam. Bunların hepsi arkadaşlar organik. Yani farklı zamanlarda bulunmuş organik katılaştırıcılar. Bunlara ilave olarak farklı katılaştırıcılar da var. Yani inorganik katılaştırıcılar da var. Ve ayrıca mesela nişastalar var arkadaşlar. Nişastalar da kullanılıyor ki onlar da bakın şurada. Bakın mesela burada yine yaygın kullanılan bir şey. Mısır nişastası, pardon şuradan başlayalım. Burada. Evet, bu da. Beyaz karışmış şeyler. Bakın mısır nişastası arkadaşlar. Mısır nişastası katılaştırıcı unsur olarak medyalarda kullanılabiliyor. Güzel de sonuç veriyor. Litrede 80 gram mısır nişastası, yani iyi bir katılaşma sağlıyor. İsterseniz bunu 100 grama kadar arttırıp biraz daha katı hale getirebiliyorsunuz. Bunu mısır nişastasını mesela başka nişastalarla karıştırarak da kullanabiliyorsunuz. Genelde tercih edilen, yapılan uygulama arkadaşlar, yani memnun kalınan uygulama, benim araştırmalardan okuduğuma göre mısır nişastası ve patates nişastasının beraber kullanımı. Bakın burada da mesela mısır nişastası ve modifiye patates nişastası kullanmışız. 40 gram bölü litre mısır nişastası, 40 gram bölü litre modifiye patates nişastası var bunun içinde. Ama tabii bunun içinde 40 gram yok, aslında 4 gram var. 4 ondan 4 bundan var. Çünkü onda bir ölçekli kullanıyoruz biz, biliyorsunuz şu anda. Bir de tek başına bakın burada modifiye patates nişastası var. Modifiye patates nişastasını arkadaşlar 80 gram bölü litre gene bu çalışmamızda kullanacağız. Ve sonuçlarını
izleyeceğiz. Bakalım ne olacak. Bir diğer nişasta türü arkadaşlar, bakın burada tapyoka nişastası var. Şimdi bu tapyoka nişastası da yine litrede 100 gram olacak şekilde kullanılabiliyor. Ama bu şimdi arkadaşlar, bunlar, bu tapyoka nişastası falan, bunlar Türkiye'de bir işte yok vegan şeyi var, biliyorsunuz, modası var. Bu vegan modası yüzünden sanki çok matah bir şeymiş gibi fiyatla fırlamış gibi bir şey, alt tarafı tapyoka yani. Kimse yemez içmez. Efendim tapyoka nişastasının litresi olmuş, kilogram olmuş bilmem kaç lira. Yani yurt dışındaki bu ucuz olan alternatif Türkiye'de aslında buradaki en pahalı alternatif haline gelmiş durumda. Yani kullanmanın hiçbir manası yok. Ama biz yine bilgi olsun diye koyduk. Ha bakın, burada da agar artı mısır nişastası var. 2 gram mesela litrede 2 gram agar, 60 gram mısır nişastasının kullanabiliyormuşuz. Burada da tabii onu ölçeklemiş durumdayız. Bunu da deneyeceğiz. Bunun dışında arkadaşlar, katılaştırıcı ajan olarak neler kullanılabiliyor? Efendim kum, perlit, işte bu da olmayan izapkol falan gibi farklı, izapkol organik tabii, farklı şeyler var. Efendim katılaştırıcılar var. Perliti ben kullandım. Güzel bir sonuçlar aldım. Şimdi onu da ekleyeceğim buraya birazdan. Yaparken görürüz onu beraberlikte. Perliti de yine aynı şekilde medyamızın içerisinde, o tabii medyayı katılaştırıyor ama altta katı bir zemin oluşturuyor. Bitkiyi de onun içine ekiyorsunuz. Efendim iyi bir sonuç veriyor. Tabii bu şey de kullanılabilir. İşte taş yünü vesaire, o tür şeyler de kullanılabilir. Yani pek çok alternatif mümkün. Şimdi bugünkü çalışmamızda efendim bunların hepsini birazdan 1 litre MS medya hazırlayacağız. 1 litreyi belki biraz geçebilir. Çünkü ondan fazla var sanırım burada. Hepsinden 100'er mililitre olacak şekilde kültür hazırlayacağız. Demek ki 100'er mililitre olduğuna göre her bir tanesinde yaklaşık 3 tane kültürümüz olacak arkadaşlar. Ondan sonra 3, 6, 9, 12, 15, 18, efendim 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39. Yaklaşık toplam 40 tane kültürümüz olacak. Bu toplam 40, perliti de sayarsak 43 diyelim. 43 kültüre efendim ne yapacağız? Daha sonra medyayı hazırladıktan sonra videonun sonraki bölümünde onları ekim yapacağız, gelişmeye bırakacağız ve sonuçları birlikte inceleyeceğiz. Hadi şimdi medyayı hazırlayalım. Evet arkadaşlar, medyalarımızı hazırladık. Toplam 14 adet. 14 farklı medya. Ve hazırladıktan sonra steril ettik medyalarımızı. Şimdi şöyle sıradan bir göstermek istiyorum size. Şimdi bir numara, şuradan kapları burada. Bakalım bir numara neymiş? Bir numara arkadaşlar jelatinmiş. 10 gram jelatin litrede. Pardon, %10. Evet. Yani 100 gram jelatin litrede. Yani %10'muş. O onu şuraya koyalım. Şu. Ama gördüğünüz gibi jelatin arkadaşlar maalesef katılaşmadı. Yani su gibi duruyor. Tabi bu kullandığım jelatinin kalitesiyle de alakalı olabilir. Veya acaba pH'i mi yükseldi jelatinin bir şekilde veya düştü. Bir bakalım. Şimdi işte bunun bir pH'ini ölçmek istiyorum. Yani 6.5'e yükselmiş pH otoklavladıktan sonra. Ama sebebi bu mudur? Açıkçası bunu tam kestiremiyorum şu anda. Ama bu jelatin demek ki başka bir jelatinle, aldığımız jelatinin kalitesiz olma ihtimaline karşı başka bir jelatinle bu çalışmayı tekrar yenileyeceğiz. O yüzden jelatin şurada dursun, başarısız oldu. Evet, ikincisi neymiş? İkincisi arkadaşlar malum her zaman kullandığımız agar agar. Bakın burada 8 gram bölü litre kullanmıştık ki standart ayarı budur zaten. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir jel var içeride. Tabii kullandığımız agar arkadaşlar süper kalite bir agar değil, gıda tipi bir agar. O yüzden agar zaten biraz mattır, yani çok şey değildir ama
Bu olması gerekenden biraz daha mat. Yani bundan daha berrak agarlar kullandım arkadaşlar. Ama fena değil genel olarak. Şöyle baktığınız zaman görebiliyorsunuz elinizi falan arkadan. Yani iyi. Bunu şimdi çalışmalarımızda kullanacağız. Evet, 3 numara neydi? 3 numara arkadaşlar ksantangamdı. Litrede 10 gram bölü litre kullandığımız şey bu. Medya bu. O da bu da. Bakın ksantangram 10 gram bölü litre kullandık ama gördüğünüz gibi içeride yumuşak akışkan bir jelatin var. Yani şuna da bakalım. Bakın bu da öyle. Biraz şöyle sallasak dökülecek. Yani aslında tabi bu da tabii yine kullandığımız malzemeyle alakalı olabilir. Ama kullanılabilir. Yani biraz daha tabi kullanırken dikkat etmek lazım veya gramı belki biraz 11-12'ye çıkartmakta fayda var. Ama çalıştık buna ekim yapıp sonucu göreceğiz. 4 arkadaşlar Karagenanlı. Bunda 6 gram bölü litre kullanmıştık. Hadi bakın burada. Agara benzer gayet güzel koyu katı bir jelatin var içeride. Gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor. Berrak da ama tabi biraz altında tortu var. O da tabi kullandığımız Karagenan'ın gıda tipi olmasından kaynaklanıyor. Gayet ama iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabi bitki bunun içinde nasıl gelişecek onu ekim yaptıktan sonra anlayacağız. Ama jel kalitesi güzel. 5 neydi arkadaşlar? 5 agar artı ksantangamdı. Yani 1 gram agar 10 gram ksantangram kullanmışız. Yani bir öncekinden daha iyi olacağını umut ediyorum. Bakalım. Evet daha koyu ama hala akışkan. Yani akışkan bir jel. Ama bu da kullanılabilir. Biraz çalışma esnasında dikkatli olmak lazım. Çünkü bunları biraz sallarsınız bu artık sıvılaşır. Ondan sonra bir daha da bir şey yapamazsınız. Gördüğünüz gibi yani fena değil. Biraz yumuşak bir jelatin var içerisinde. Belki agarı 2 grama çıkartmak, içindeki bu karışımda agar oranını 2 grama çıkartmak daha iyi bir sonuç almamıza sebep olabilir. Böylece tabii ne yapmış oluyorsunuz? Agar maliyetinizi düşürmüş oluyorsunuz. Çünkü ksantangram agar kadar pahalı değil. O daha ucuz bir malzeme. Eğer kültür içerisinde de iyi sonuç alırsanız yani 8 gram agar kullanmak yerine 2 gram agar artı işte 10 gram ksantangram kullanmak sizin için daha ekonomik olacaktır. Altı neydi? 6 gellangam. Bizim meşhur Çin malı gellanganımız. Bakın o da bu da. Gördüğünüz gibi yani bu yani arkadaşlar normalde gellangam litrede 2,5-3 gram kullanılıyor. Biz buna kaç gram kullandık? 7 gram gellangam kullandık. Hiç yani ne berraklıktan eser var, ne celden eser var. Yani işte az önce size daha önce söylediğim gibi yani bu China gel arkadaşlar. Ben tabii veriyorum bu ismi ona. Yani Çin malı gellangam böyle oluyor arkadaşlar işte. Ne berraklık var, ne jelleşme var. Rezalet bir şey yani. Bakın. Bunda 20 gram kullansanız fayda etmez. Evet. Ne oldu? Böylece bir şeyden bahsetmiş olduk. Gellangamdan bahsetmiş olduk. Hiç hak etmediği bir şekilde bahsetmiş olduk. Yani normalde aslında bu gellangam için arkadaşlar bu utanç verici bir şey yani. Bitki doku kültürü çalışmalarındaki en kaliteli malzemenin normalde gellangamdır. Ama şu hale bakın yani. Buna gellangam denir mi? Evet, guargam arkadaşlar. Şu 7. malzememiz. Bu 2 tane hazırlamıştık bundan. Bir 35 gram bölü litre, bir de 50 gram bölü litre. Şu 35 olan. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi 35 gramda gayet güzel sert bir jelatin var içinde. Jel var arkadaşlar içinde. Yani çok hafif biraz akışkanlık var ama yani bu bir sorun teşkil etmez.
Normalde kaliteli gellangamlar da aslında agara göre daha yumuşaktır. Yani bu da sanki onun gibi bir şey var. Daha yumuşak, agara oranında daha yumuşak bir jel oluşturmuş. Ama güzel, fena değil. Tabii çok berrak değil. Gördüğünüz gibi biraz bulanık. Tabii bu da şey. Ama biz şu anda artık o işin orasında değiliz. Sonuç olarak gıda tipi malzemeler kullanıyoruz. Yüksek rafine edilmiş yüksek hassasiyette malzemeler kullanmıyoruz. Ama bu bizim çalışmalarımızda eğer iyi sonuç verirse, ki araştırmalar verdiğini gösteriyor. Yani rahatlıkla agar yerine kullanılabilir. Çünkü bu da arkadaşlar agar oranına çok daha ucuz. Evet. 8 neydi? 8 50 gram bölü litre guargramda arkadaşlar. Yani şu 35'ti. Bu 50. Buna bakalım. Bakın bu çok daha iyi. Daha koyu bir kıvamı var. Daha sert. Demek ki 50 gram daha ideal bir oran. En azından kullandığımız bu malzeme için. Başka bir marka alsak belki o değişken olabilir. Ama güzel bir görüntüsü var. Sadece gördüğünüz gibi berrak değil arkadaşlar. Bakalım kültür içerisinde nasıl bir tepki verecek bitkiler, buna göreceğiz. Evet, 9 neydi? 9 modifiye patates nişastası arkadaşlar. 80 gram bölü litreydi. Bakalım nasıl bir sonuç vermiş. Evet. Şu. Gördüğünüz gibi aslında berrağa yakın, agara yakın bir görüntü oluşmuş. Yani gayet güzel bir jel. Arkadaşlar sert. Yani şöyle dışarıdan baksam, birisi bana bunu gösterse agar diyebilirim. Ama tek bir şey var. Tabii bu hatırlarsanız yapım esnasında daha soğuk suyu yiyince katılaşmaya başladığı için bunu doldurmak zor olmuştu. İçinde hala biraz tümsekler, tepecikler duruyor. Demek ki aslında belki biraz daha sıvıyken, ama sıvıyken dökemedik çünkü daha döker dökmez katılaştı. Ama buna bir çözüm bulunabilir, ama şu anda güzel. Yani 9 gram kaç gramdı bu? 80 gram. 80 gram modifiye patates nişastası arkadaşlar. Güzel bir jel oluşturmuş. Bakalım bitkilerdeki durumunu göreceğiz. On neydi? 10 80 gram mısır nişastası arkadaşlar. Bu modifiye falan değil tabi, normal mısır nişastası. Gördüğünüz gibi bu da biraz aslında yumuşak ama şey için yeterli. Bitkileri tutmak, geliştirmek için yeterli. Ama tabi bu zaman içerisinde şimdi acaba sıvılaşma şeyi yapar mı? Biraz yapıyor arkadaşlar. Ben çünkü kullanıyorum bunu sürekli. Yani zaman içerisinde biraz hafif sıvılaşmaya doğru biraz meyili var bunların. Ama mesela bunların içinde, bu kültür içinde eğer şey kullanırsanız, aktif karbon kullanırsanız o çok daha iyi oluyor. Daha iyi sonuç alıyorsunuz. O sıvılaşma da çok fazla aşırı olmuyor. Ama gördüğünüz gibi 80 gram patates nişastasını da katılaştırıcı olarak rahatlıkla kullanabiliriz. Evet, 11. malzememiz neydi? 11. malzememiz 2 gram agar, 60 gram patates nişastasıydı. Bakalım o nasıl sonuç vermiş. Evet. Bakın o da gayet güzel bir sonuç vermiş. Yani çok sert değil ama çok akışkan da değil. Güzel bir jel var içerisinde. Yani rahatlıkla çalışmalarda kullanılabilir. Ama tabii bitkiler bunun içerisinde nasıl gelişecek? Ekim yaptıktan sonra göreceğiz, ama jel güzel. Çok aşırı sallamamanız lazım. Sallarsanız biraz şey yapabilir. Bağları çözülebilir, yumuşayabilir. Evet, 12 neydi? 12 mısır nişastası, 40 gram mısır nişastası, 40 gram modifiye patates nişastası arkadaşlar. Bakalım. Evet. Bu da güzel bir jel oluşturmuş, ama gördüğünüz gibi tabi bu tabii sterilizasyon esnasında biraz taşmış. Taşınca da, taşma derken kabarmış. O da tabi kenarlarını gördüğünüz gibi ne yapmış? Kültürün kenarlarını
kirletmiş. Yani jelde problem yok da işte böyle bir taşma şeyi var bunun. O yüzden kültürün içerisinde şu anda artık net göremiyorsunuz. Tabi alıp parmağınızı silip temizleme şansınız da yok çünkü steril artık. Ona demek biraz dikkat etmek gerekiyor. Ama fena değil. Evet, 13. malzememiz arkadaşlar tapyoka nişastasıydı. Şu. Bakın bu da güzel. Bunda kaç kullanmıştık? 100 gram bölü litre, yani 100 gram bölü litre kullanmıştık. Güzel, sert bir evet yani aşırı sert değil ama yumuşak, çok akışkan yumuşak da değil. Yani normal, fena değil yani. İyi bir jel var içeride. Yani rahatlıkla kullanılabilir. Ama dediğim gibi yani tapyoka nişastası normalde tabii ucuz, alternatif daha ucuz jelleştirme aşını olarak yurt dışına geçiyor ama bizim burada bu vegan kardeşlerimiz yüzünden bu ne olmuşsa bunun fiyatı uçmuş gitmiş. Bunun içinde ne olmuş? Yanmış mı? Ne olmuş bu? Bunun içinde bir kısım demek ki çözülmemiş herhalde. O çözülmeyenler ısıdan kararmış. Evet. Evet, son malzememiz de arkadaşlar perlit. Likit medya içerisinde tarımsal perlit. Gördüğünüz gibi bu da şu anda ne oluyor? Hem içeride sıvı medyayı içeriyor hem de perlit bitkinin işte ayakta durması için bir ortam sağlıyor. Bunu da ben bu şekilde kullanıyorum. Gayet aslında güzel sonuçlar da alıyorum. Bunu da ekim yapacağız. Evet, 14 tane malzememiz var arkadaşlar. Ama jelatin başarısız oldu maalesef. Yani 13'e düştü. 13 kültüre 13 farklı ekim yapacağız. Bakalım sonuçlar nasıl olacak? Onları da bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Şimdilik hoşça kalın.